Herkese merhabalar. Takipçilerimden en fazla gelen sorulardan birisi yazılıma yeni başlayan birisi olarak nasıl bir yol izlemeliyim? Kariyerimde ve iş bulma sürecinde daha hızlı yol alabilmek için, zaman kaybını engellemek için ve doğru konulara odaklanabilmek için neler öneriyorsunuz diye sorular geliyor bana. İşte bu videoda sizlere normalde yazılımcıların bildiği ama junior yazılımcıların ya da bu alana yeni girenlerin farkında olmadığı bazı önemli noktaları paylaşacağım ve adım adım neler yapmanız gerektiği konusunda burada anlatmaya çalışacağım. Özellikle de ipuçları size yazılım dünyasını daha iyi tanımanıza ve bu alanda daha sağlam temeller üzerinde kariyer yapmanıza imkan tanıyacaktır. Evet, her şeyden önce şunu söylemem gerekiyor ki bu alanı kesinlikle hafife almayın. Yazılıma yeni giren birisi olarak bu alanda ne kadar emek vereceğinizi, ne kadar çalışmanız gerektiğinin farkında varın. Çünkü genelde yazılıma başlamak ve burada yazılımcı olmak için sizin nihai hedefiniz aslında bir iş bulmak değil. O süreç içerisinde kodlamayı ve programlamayı öğrenmek ve buna yeteri kadar emek vermek. Yani bu alanda sizin yeteri kadar emek vermeniz gerekir. Bu yüzden de bu alana girdiğinizde bu alanı hafife almamanızı öneriyorum. Diyelim ki siz bir kod öğreniyorsunuz, programlama dili öğreniyorsunuz vesaire ve burada siz zorluklarla karşılaştığınız zaman ve daha fazla emek vermek gerektiği zaman ya da daha fazla efor harcamanız gerektiği zaman burada pes etmeniz doğru olmayacaktır. Özellikle de ne kadar zaman harcamanız gerekir, ne kadar efor harcamanız gerekir bunu sabırla beklemeniz gerekiyor. Yani kodlamayı öğrenmek bir haftada ya da bir ayda ya da 2 ayda, 3 ayda olan bir şey değil. Eğer bu alana gireceksiniz, sürekli öğrenme sürecinde olacağınızı ve bu alana emek vermeniz gerektiğinin farkında olmanızı ve bunu hafife almamanız gerektiğini öncelikle söylemek isterim. Yol haritası olarak önemli gördüğüm ikinci şey ise mutlaka temel kavramlarda, temel konularda mutlaka ustalaşın ve bu konuları oturtturmaya çalışın. Örneğin veri tabanı gibi, HTTP gibi, API gibi ya da algoritmalar nelerdir, değişkenler nelerdir, koşullu ifadeler nelerdir vesaire gibi. Bu konuları tam oturtturduğunuz zaman ancak siz bu yolda ilerleyebilirsiniz, mantığınız anlayabilir ve doğru şekilde, sağlıklı bir şekilde artık içinize oturtarak bu konuları fark ederek ve hazmederek aslında ilerlemeye başlarsınız. Eğer bu temel konuları ve kavramları anlamazsanız ve bunları tam olarak tutturmazsanız ilerlemeniz zor olur. Biraz ezbercilik üzerine olur ki kodlamada ya da programlama dilinde maalesef ezbercilik çok da ilerlemiyor. Yazılımda başarılı olmak istiyorsanız bilmeniz gereken önemli konulardan birisi de hiç ara vermeden pratik yapmanız gerekir. Bir senior yazılımcı bile bir programlama dilini uzun bir süre yazmadığı zaman geri döndüğünde yazma konusunda biraz zorluk yaşayabiliyor. Dolayısıyla da yazılıma yeni başlayan birisi olarak ne kadar video izlerseniz izleyin, ne kadar dokümanları araştırsanız da siz kendiniz pratik yapmadığınız sürece öğrendiğiniz programlama dili hiçbir zaman oturmayacaktır. Bu yüzden de önemli olan ara vermeden bunu yapmanız. Eğer çalışıyorsanız hafta sonları ayırabilirsiniz. Akşam yarım saat ayırabilirsiniz ya da telefon üzerinde belirli uygulamalar var. Bunlarla kendinizi olabildiğince buna maruz bırakmaya çalışın. Ve en azından haftada 3-4 kere yani hiç zaman ayıramıyorsanız bile mutlaka yarım saat, bir saat buna zaman ayırmanız gerekiyor. Peki neler yapabilirsiniz? Diyelim ki bir LeetCode gibi, Codecademy gibi, HackerRank gibi sayfalarda olabildiğince konuları tekrar anlamaya ve onları uygulamaya çalışın. Bunun dışında başka pratik yapmak için neler yapabilirsiniz? Sadece kod öğrenmek yeterli değil. Aynı zamanda bunları küçük proje olarak öğrendiklerinizi artık uygulamaya geçmeniz gerekir. Çünkü gerçek hayatta öğrendiğiniz kodun ne işe yaradığını ve nerede kullanacağınız konusunda fark etmeniz gerekiyor. Bunu fark edebilmek için de küçük projeler yapmanız gerekiyor. Burada gerçek dünyada olan gerçek anlamda neler yapabilirsiniz? Öğrendiğiniz kodları ya da programlama diline nasıl gerçek bir projeye dönüştürebileceğiniz konusunda size yol gösterecektir ve sizin yeteneklerinizi, becerilerinizi geliştirmeye başlayacaktır. Burada tabii ki hata ayıklama konusunda da gelişmeye başlayacaksınız. Çünkü proje yaptığınızda diyelim ki bir web sitesi yapıyorsunuz ya da küçük bir uygulama yapıyorsunuz, bir oyun geliştiriyorsunuz vesaire. Bu size karşınıza çıkan hataları ayıklama konusunda da aslında biraz daha deneyim kazandıracaktır. Bir diğeri de yeni yazılımcı olarak ilerleyebilmeniz için en azından gerçek bir projede çalışmadan önce bir arkadaşınızla aynı hedefi, aynı amacı güden bir arkadaşınızla beraber bir yazılım geliştirebilirsiniz, bir web sitesi yapabilirsiniz ya da birlikte bir proje geliştirebilirsiniz. Bunun etkisini aslında sizin zaman planlaması konusunda, motivasyon konusunda yaşadığınız eksiklikleri karşılıklı olarak bir sorumluluktan dolayı, bir mecburiyetten dolayı ilerletebilirsiniz. Bu tabii ki sizin karşılaşabileceğiniz hata ayıklama gibi, ekip olarak çalışma gibi ilk küçük adımları atmış olacaksınız. Aslında bir de bu alana yeni
yeni girenlerin fark etmediği ve yazılımcıların bildiği bir alan var. Open source projeleri diyoruz bunlara. Yani açık kaynaklı projeler. Bu projeler işte GitHub üzerinde bulabilirsiniz. Genelde projeler açık kaynaklıdır ve herkesin katkı sağlayabileceği, bu projelere katılıp bir şeyler ekleyebileceği, geliştirebileceği projelerdir. Bu projelerin avantajları bu alana yeni girenler için hem siz orada projenin ne olduğunu görebilirsiniz, nasıl işlediğini, nasıl ilerlediğini, nasıl geliştiğini görebilirsiniz. Hem de aynı zamanda nasıl bir katkı sunabilirim diye yeni başlayanlar için küçük projeler, başlangıç seviyesi projelerine katkı sağlama cesaretini yavaş yavaş kendinizde bulabilirsiniz. Yeni yazılıma başlayanlara önerebileceğim en önemli konulardan birisi aslında kendinize sürekli öğrenme konusunda yatırım yapmanız gerekir. Yani bir şeyi öğrendim, bir dili öğrendim, orada kaldım olayı olmuyor maalesef. Sürekli teknolojilere karşı yeni teknolojiler, yeni gelişmeler, yeni frameworkler vesaire. Bu konuda sürekli açık olmanız gerekiyor ve forumları, işte belirli web sitelerini ya da online takip edebileceğiniz platformları takip etmeniz sizin yararınıza olur. Burada yazılıma yeni başlayan birisi olarak aslında bu sizi motive edecektir. Yazılıma yeni başlayanlara önerebileceğim konulardan birisi, bu size biraz tuhaf gelebilir ama ilk programlama dilini öğrendiniz. Diyelim ki JavaScript öğrendiniz ya da Python'ı öğrendiniz. En kolay dilden başlayabilirsiniz. Bu programlama dilini öğrendikten sonra aslında birden çok programlama dilini öğrenmeye yönelmenizi tavsiye ederim. Neden? İlk başta yeni yazılıma başlayanlar için bir dili öğrendim, işte bundan sonra başka dilleri öğrenmek mi kaldı diye düşünebilirsiniz ama öyle değil. Aslında bir dili öğrendikten sonra sonraki dilleri öğrenmek gerçekten kolay oluyor. Ve başka dilleri öğrenmenin aslında avantajı nedir? Avantajı şu: bir programlama dilini öğrendikten sonra ikinci bir programlama dilini öğrenmeye başladığınızda ilk öğrendiğiniz programlama dili ile benzerliklerini çok yakın şekilde, var şekilde fark edeceksiniz ya da farklılıklarını fark edeceksiniz. Bir diğeri de herhangi bir işe girmek istediğinizde sizin öğrendiğiniz dili kullanmayabilirler ya da birden fazla dil kullanabilirler. Dolayısıyla da sizin de o şirketin, işverenin kullandığı dilleri öğrenmeniz gerekebilir. Bu size ne kazandıracaktır? Daha fazla sizin programlama dilleri öğrenme konusundaki yeteneğinizi artıracaktır ve programlama dilinin ne olduğu konusunda öğrendiklerinizi pekiştirecektir. Böylece aslında sizin problem çözme gibi, proje geliştirme gibi konularda beyninizin daha hızlı algılamasına, daha fazla bu bilgileri bir araya getirmesini ve analiz etmesini sağlayacaktır. Bana sorulan sorulardan birisi de hangi programlama dillerini öğrenmeliyim? Aslında size önerim, yazılıma yeni başlayanlar için özellikle de popüler olan, sektörde çok fazla kullanılan dillere ağırlık vermenizi öneriyorum. Bunu bazı web sitelerinden de takip edebilirsiniz. Glassdoor gibi. İşte en fazla popüler diller nelerdir? Geçen sene örneğin 2022 yılında en fazla kullanılan diller neler olmuştur vesaire gibi bakabilirsiniz. Burada JavaScript gibi, Python gibi, Ruby gibi, C# gibi, C++ gibi piyasada çok fazla popüler olan, çok fazla kullanılan dillere ağırlık vermenizi öneriyorum. Böylece iş arama sürecinde de aslında bu dillerle karşılaştığınız zaman sizin öğrenmeniz, öğrendikten sonra bu işlere başvurmanız çok daha kolay olacaktır. Yazılıma yeni başlayanların fark etmediği bir durum var. Siz hangi alana yönelmek istiyorsunuz? Mobil uygulamalar mı yapmak istiyorsunuz? Web geliştirme mi yapmak istiyorsunuz? Ya da yapay zekaya mı yönelmek istiyorsunuz? Bu konuda karar verdiğiniz zaman, örneğin diyelim ki web geliştirmeye yönelmek istiyorsunuz. O zaman JavaScript, HTML ve CSS öğrenmeniz sizin için daha uygun olur. Ya da yapay zeka ile bir şey mi yapmak istiyorsunuz? O zaman Python dilini seçebilirsiniz mesela. Ya da mobil uygulama geliştirme konusunda örneğin Java dilini seçerek bu alanda ilerleyebilirsiniz. Aslında sizin seçtiğiniz programlama dili sizin kariyerinizle paralel ilerlediği için iş alanında ya da kariyer alanında çok daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Peki bir sonraki aşama ne olmalı? Diyelim ki siz JavaScript'te bir proje geliştirdiniz ve eğer farklı bir dil öğrendiyseniz artık farklı dillerde de proje geliştirmeye, web sitesi yapmaya ya da küçük oyunlar yapmaya devam edebilirsiniz. Diyelim daha öncesinde JavaScript kullandınız, sonrasında Python öğrendiniz. Bir sonraki yapacağınız projeyi Python dilinde yapmanızı, geliştirmenizi öneriyorum. Yazılıma yeni başlayanların nasıl bir yol haritası çizmesi konusunda özellikle de açık kaynaklı projeleri tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü açık kaynaklı projelerde siz o projeye katkı sağladığınız zaman sizin ileride işveren tarafından, yani başvuru yaptığınız zaman hangi şekilde başvurmak istiyorsanız onu GitHub üzerinde mutlaka görecektir. Ve sizin o süre zarfı içerisinde sadece işte belirli web sitelerinde kodun pratiğini yapmak yerine artık projelere, açık kaynaklı projelere katıldığınız
yapıldığınızı göreceklerdir. Dolayısıyla da bu açık kaynaklı projelere katılmanızı öneriyorum. Çünkü bu açık kaynaklı projelerde genelde yeni başlayanlar seviyesinde seçme olanağınız var. Bunu seçebilirsiniz. Bu şekilde araştırabilirsiniz. Bu şekilde arama yaptıktan sonra bu projelere girebilirsiniz ve bu projelere olabildiğince böyle adım adım kendi cesaretinizi toplayarak girmenizi öneriyorum. Çünkü yeni bir şirkette çalışmaya başladığınız zaman aynı şekilde bu açık kaynaklı projelerde çalıştığınız gibi aynı proje örneklerini o şirkette size yaptırmaya başlayacaklar. Daha önceki videolarımda da sürekli belirtmiştim. Yeni yazılımcı olarak kariyer yolunuzda, iş bulma sürecinizde iyi ilerlemek istiyorsanız aslında pratik yaparken ve kodlamayı öğrenirken bir portfolyo oluşturmaya başlamalısınız ve GitHub üzerindeki sayfanızda projelerinizi küçük küçük ilerlemelisiniz. Bir yazılımcı olarak sizin sadece CV yazmanız yeterli değil maalesef. Burada sizin portfolyonuz, projelere ne kadar katkı yaptığınız ya da kendiniz projeleri ne kadar geliştirdiğiniz çok önemli. Kendi web sitenizi kurabilirsiniz. Aynı zamanda GitHub'da yeni projelerinizi ya da öğrendiğiniz dilleri, frameworkleri kullanarak GitHub üzerindeki kendi hesabınıza yeni projeler yükleyebilirsiniz. Burada yeni yazılımcının gerçekten çok önemli olduğunu düşündüğüm noktalardan birisi bence portfolyo. Yeni yazılımcıların göremediği ama normalde yazılımcıların fark ettiği bir şey var. Diyelim ki siz eğitim kamplarına katılamadınız. Herhangi bir kursa para verip gidemediniz ve online kurslarda kendinizi geliştirdiniz. Burada işbirliği içerisinde olmak ve ağlarınızı geliştirmek çok önemli. Bunu nasıl yapabilirsiniz? LinkedIn üzerinden ya da sosyal medya hesapları üzerinden yapabilirsiniz. İşte Twitter hesabından, Instagram hesabından, YouTube hesabından olabildiğince yazılımla alakalı bu konularda takip edebileceğiniz, iletişime geçebileceğiniz ve orada aktif kalabileceğiniz topluluklarla, gruplarla aktif olmaya çalışın. Mümkünse tabii ki söylerim toplantılara katılabilirsiniz, açık etkinlikler oluyor onlara katılabilirsiniz ama olabildiğince burada hem kendi motivasyonunuzu canlı tutabilmek için hem de kişisel ağlarınızı genişletebilmek için bu çok önemli. Almanya'da da aynı şekilde, Türkiye'de de aynı şekilde herhangi bir işe girdiğiniz zaman inanın bana Almanya'daki büyük şirketler bile referansla yani çalışanlarının tanıdığı varsa eğer önce onlarla görüşmeyi tercih ediyorlar. Yazılıma yeni başlayanların fark etmesi gereken konulardan birisi de özellikle de hata ayıklama konusunda, hata çözme konusunda kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Sadece pratik yapmak ya da sadece kod yazmak maalesef yeterli değil. O yüzden de gerçek bir proje yapmaya çalışın ve o projeyi yaparken karşınıza çıkabilecek hata ayıklama konusunda, hatalar, errorlar konusunda, nasıl ilerlediğiniz konusunda, bununla nasıl mücadele edeceğiniz konusunda çok fazla maruz kalın ki artık bu konuya alışana kadar ta ki kodlamanın doğal bir süreci diye kabullenene kadar bunu yapmaya çalışın. Yazılımcıların bildiği ama yazılıma yeni başlayanların çok da farkında olmadığı bir durum var. Bu da bu sektördeki trendleri ayak uydurmak. Çünkü bu sektör yani teknoloji ve endüstri çok hızlı şekilde ilerliyor ve burada hangi trendler var, yeni programlama dilleri neler çıktı, popüler olan diller nelerdir vesaire gibi konulara vakıf olabilmeniz için, takip edebilmeniz için belirli haber bültenlerine üye olabilirsiniz, takibi alabilirsiniz. LinkedIn üzerinde, Twitter üzerinde, Instagram üzerinde her şekilde bu konularda teknolojilere ve endüstrinin getirdiği yeniliklere, trendlere sürekli kendinizi açık tutmanız gerekir. Yazılıma yeni başlayanların bilmesi gereken konulardan birisi de sadece GitHub'ı kullanmanız yeterli değil portfolyo oluşturmak için ya da projenizi yüklemek için ve aynı zamanda da kodunuzun süreçlerini de orada artık belgelemeniz gerekiyor. Çünkü gerçek bir projede bu olacaktır. Yani her çalışan personel, ekip olarak, ekip arkadaşları olarak farklı branşlarda çalışabilir, farklı kollarda çalışabilir GitHub üzerinde ve bu proje üzerindeki değişiklikleri, her gün neler yazılmış, kodda silinen satırlar olmuş mu ya da eklenen satırlar olmuş mu, kod iyi çalışıyor mu vesaire gibi bilgi veren aslında kodun ve projenin sürecini belirleyen belirli aşamaları da GitHub üzerinde göstermeye alışmanız gerekiyor. Özellikle de projeyi ilk açan kişinin projenin içeriğinin ne olduğunu, readme kısmında projede kullanılan frameworkler ya da projenin nasıl indirileceği ya da nasıl kullanılacağı konusunda yol gösteren açıklamaları da eklemeniz gerekiyor. Yazılıma yeni başlayacak olanlara önerilerinden birisi de yazdığınız kodu ya da projeyi başkasına inceletin. Mutlaka geri bildirim alın. Herkese bu imkan olmayabilir ama mutlaka eğer imkanınız varsa bunu yapmaya çalışın. Hem sizin motivasyonunuzu artırır hem de kodda ya da projede neler yaptınız, ne tür eksiklikleriniz var ya da daha iyi nasıl olabilir, daha iyi şekilde nasıl geliştirebilirsiniz bu konuda geri bildirim almanız sizin için iyi olacaktır. Yazılıma yeni başlayanlara önereceğim konulardan birisi de bir projenizi yazarken, bir kodunuzu yazarken
yaparken mutlaka testinde yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü yeni bir şirkete girdiğinizde sizden yazdığınız kodun testini mutlaka isteyecekler. Bu yazdığınız kodun işleyip işlemediğini test etmek amacıyla tekrar kontrol etmenizi isteyeceklerdir. Bu yüzden de yazılıma yeni başladığınızda bunu da alışkanlık haline getirmenizi öneriyorum. Gelelim en önemli konuya, zamanı yönetme becerisi. Aslında hepimizin zorlandığı bir konu. Yazılıma yeni başlayan birisi olarak bu konuda kendinizi disipline etmenizi öneriyorum. Neden? Çünkü gerçek bir projede, bir iş yerinde çalıştığınız zaman bir yazılımcı olarak bazen zamanla gerçekten yarışmak zorunda kaldığınızı fark edeceksiniz. Bu yüzden aslında yazılımı öğrenirken, pratik yaparken bu zamanı yönetme ve disipline olma konusunda bazı alışkanlıklar edinmenizi tavsiye ediyorum. Peki bunlar neler ve zamanı nasıl yönetebilirsiniz? Öncelikle yapmanız gereken zaten iş yerinde de aynı şekilde ilerleyecek. Çünkü size belki birden fazla proje verecekler ve birden fazla görev verecekler. Ve siz bu görevlerin hangisinin öncelikli olduğu konusunda kafanızı karışacak. Bu yüzden de öncelikle hedeflerinizi belirlemenizi öneriyorum. Yani sizin şu anda yazılıma yeni başladığınızda hangi aşamadasınız bilmiyorum ama sizin belirlemeniz gerekir. Ben şu anda hangi aşamadayım ve benim önceliklerim neler yapmam gerekiyor? Çünkü bazen önceliği olmayan konuları dalıp gidiyoruz ve zamanı boş yere harcamış oluyoruz. Daha çok hedef odaklı ilerlemenizi öneriyorum ve önceliklerinizi mutlaka eğer kafanızda oluşturamıyorsanız yazmanızı tavsiye ediyorum. Ben doktora yaparken özellikle çok şey yaramıştı. Örneğin Pomodoro tekniği ya da internette bulabileceğiniz birçok teknikler yer almakta. Zaman planlamasını çok iyi yapmanız gerekiyor. Bu yüzden de zaman planlamasını nasıl yapabilirsiniz? Zaman planlamasını günlük olarak, haftalık olarak, aylık olarak, 2 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık olarak yapmanız lazım. Yani kendinize küçük küçük hedefler koymanız lazım. Bugün ne yapacağım? Haftaya ne yapmış olacağım? Ya da gelecek ay neyi bitirmiş olacağım? Hangi seviyede olacağım? 3 ay sonra neyi yapacağım diye. Ve iş başvurularına ne zaman başlayacağım? Ya da işte ne zamana kadar iş bulmayı hedefliyorum şeklinde kendinize bir hedef koymanız gerekir. Bir diğeri de zaman planlaması konusunda çalışma takvimi oluşturma konusunda. Diyelim ki siz sabah uyandınız. Düşünmeniz gerekir. Ben bugün sabah ne yapacağım? Ve akşam olduğunda, gün bittiğinde o gün ne yaptığınız konusunda bir değerlendirme yapın. Çünkü ertesi gün başladığınızda aynı hataları yapmayacağınızı ve aynı şekilde ilerlemeyeceğinizi düşünmeniz gerekir. Ya da en azından performansınız iyiyse aynı şekilde devam edebileceğiniz konusunda kendinizi motive edebilirsiniz. Bir hafta sonrasında nasıl bir yere ulaşacağım konusunda tekrar hedef belirlemeniz sizin için çok daha somut şekilde ilerlemenizi sağlayacaktır. Bu zaman planlaması konusunda tabii ki şu anda teknoloji çok büyümüş durumda. Yani telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda bütün teknolojiler birbirine bağlı. O yüzden de size sürekli hatırlatıcılarla, takvimde yerleştirebileceğiniz hatırlatıcılarla bunu hayatınızın içerisinde yer almasını tavsiye ederim. Bir diğeri de zaman çalan faktörleri tanıyın. Doktoramı yaparken bunu arkadaşlarla çok fazla tartışıyorduk. İşte çok zor bir işi yapıyoruz ve bu zor işin içerisinden bilinçaltı otomatik olarak kaçmaya çalışıyor. Diyelim ki çok yoğunlaşmış şekilde çalışırken birden işte su içme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ya da camı açma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ya da bir arkadaşınız telefon ediyor ve bunu bir kaçamak olarak görüp seviniyorsunuz ve diyorsunuz ki işte 10 dakika konuşabilirim. Fakat bunların farkında olun. Tabii ki çok fazla sıkı, çok fazla bunaltıcı şekilde çalışmanızı önermiyorum. Ancak siz odaklandığınızda ve çalışmaya başladığınızda zamanınızı çalan ne varsa bunları iptal etmeye çalışın. Telefonunuzu mu kapatmanız gerekiyor? Sosyal medyaları mı iptal etmeniz gerekiyor? En azından ortalama olarak 1,5 saat bunları bir kenara bırakıp sonrasında küçük molalar verdiğinizde bakmanız gereken, yapmanız gereken şeyleri yapabilirsiniz. En önemli konulardan birisi de odaklanma ve dikkat kontrolü. Diyelim ki bir konuda bir doküman okuyorsunuz ya da bir pratik yapacaksınız. Fakat şunu fark etmeye çalışın. Ben şu anda bu dokümanın ya da bu konunun içerisinde miyim? Odaklanıyor muyum? Şu anda dikkat dağılması yaşıyor muyum? Ya da başka şeyler mi şu anda zihnimi meşgul ediyor şeklinde. Öğrendiğiniz şeye odaklandığınızı ve o anda gerçek bir öğrenme performansı sergilediğinizden emin olun. Zaman yönetiminin konusunda ne yapmanız gerektiğini anlattıktan sonra bir konuyu daha belirtmek istiyorum. Bu da yazılım geliştirme bazen zor ve sinir bozucu olabilir. Bu alanda biraz ısrarcı olmanız gerekir ve sebatlı olmanız lazım. Yani yazılımda zorluklarla karşılaştığınız zaman hemen pes etmemeniz gerekir. Özellikle de bu hata ayıklama konusunda, çok büyük bir projeyi halletme konusunda, yeni bir programlama dilini öğrendiğinizde onun mantığını, algoritmasını anlama konusunda zorlandığınız zaman hemen bırakmayın, pes etmeyin. Sürekli üzerine gitmeye çalışın. Bir de hedefinize odaklanın. Yani ben şu anda ne yapmak istiyorum? Bu yazılımı neden öğrenmek istiyorum? Ve bunu öğrendikten sonra benim elde edebileceğim hedef nedir? Sürekli hedefinizi hatırladığınızda aslında bu alanda ısrar etmeye devam edeceksiniz. Zaten bir yazılımcı olarak sürekli engellerle karşılaşacaksınız ve bu engellerle karşılaşmaktan da aslında korkmayın.
korkmayın. Yazılım süreci zorlu süreç olduğu için biraz size bazı şeyler engel gibi gelebilir. Öğrenme zorluğu yaşadığınızda, proje geliştirdiğinizde ya da iş başvuruları yaptığınızda size bunlar bir engel gibi gelebilir. Ama kesinlikle böyle düşünmeyin. Yani engellerle mücadele etmeye çalışın. Çünkü şunu bilin. Belirli bir aşamadan sonra, belirli bir öğrenme eğrisinden sonra aslında bu engelleri nasıl kendi başınıza aştığınızı, nasıl kendi kendine çözüldüğünün bile farkında olmayacaksınız. Şunu söyleyebilirim ki aslında bu alanda kendinizin bile inanamayacağınız yerlere geleceksiniz. Kendinize güvenmek çok önemli. Yani kendinizden şüphe duymayın. Kendinizden eğer şüphe duyarsanız burada ilerleyemezsiniz. Öğrendiklerinizden şüphe duymayın, yaptıklarınızdan şüphe duymayın, proje geliştirmenizden şüphe duymayın, hedeflerinizden şüphe duymayın. Bir diğeri de uzun vadeli hedefler belirlemeye çalışın. Diyelim ki siz yazılıma başladınız ve yazılıma başladıktan sonra sizin 6 ay sonra nerede olacağınızı ya da nerede olmak istediğinizi hedeflemeye çalışın. Bu tür hedefler koymaya çalışın ya da bir yıl sonra nerede olacağınız konusunda hedefler koymaya çalışın ki düşünün ki gerçekten 6 ay ya da 1 yıl çok hızlı geçiyor. Aslında uzun gibi geliyor ama gerçekten çok hızlı geçiyor ve 2 yıl sonra ya da 3 yıl sonra nerede olabileceğinizi de düşünmeye çalışın. Bu uzun vadeli hedefler sizin motivasyonunuzu daha da artıracaktır ve size aslında bir limit de koyacaktır, zaman limiti de koyacaktır. Çünkü öğrendiğimizde ya da bu alana girdiğimizde bazen kendimizi kaybedip haftalar geçer, aylar geçer fakat farkında olmayız ne çabuk geçti diye. Belki de öğrenmemiz gereken hedefimizin çok gerisinde kalmış olabiliriz. Bu uzun vadeli hedeflerde aslında sizin daha planlı çalışmanızı ve hedefe ulaşmak için neler yapmanız gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Bunu kesinlikle bir kağıda yazmanızı ya da bilgisayarda çalışabiliyorsanız bilgisayara da yapabilirsiniz ama görünür şekilde mutlaka çizmenizi, mutlaka listelemenizi ve yazmanızı öneriyorum. Şimdi sürekli ısrarcı ve tebatlı olmak neyle ilgilidir? Aslında motivasyonunuzu canlı tutmakla alakalı. Bu yüzden motivasyonunuzu canlı tutacak şeylerle ilgilenmeniz gerekir. Yani yazılımla alakalı konularda olabildiğince kendinizi maruz bırakın ve motivasyonunuzu artıracak şeylere kendiniz vermeye çalışın. Bu size ilginç gelen bir film olabilir ya da başarı hikayeleri olabilir ya da ilginç yazılar olabilir. Bu kanalda artık junior yazılımcıların hikayelerini ele aldığımız söyleşiler de başlayacak. Özellikle bu hafta Gözde ile yaptığımız söyleşiyi de izleyebilirsiniz. Hiçbir zaman kendinizden şüphe duymayın, kendinize güvenin ve koyduğunuz hedeflere bir gün ulaşabileceğinizi unutmayın. Junior bir yazılımcı olarak sürekli bir öğrenme süreci içerisinde olduğunuzu unutmayın ve kodlamayı yaptıkça da aslında zevk aldığınızda, bundan keyif aldığınızda göreceksiniz. Bu nedenle bu sürecin tadını çıkarın ve kodlamaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.